Merhabalar, Sevdan Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görseli ve lezzetiyle harika bir çörek tarifi vereceğim. Hamurunu yoğurarak tarife başlıyorum. Karıştırma kabına 2 tane yumurta ekliyorum. 50 gram yani 1 fincan kadar erimiş tereyağı ekliyorum. Yine 1 fincan sıvı yağ. 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 paket maya, 1 su bardağı ılık süt ve yarım su bardağı ılık su ekliyorum. Malzemeleri çırpma teliyle güzelce karışana kadar çırpıyorum. Ve tarifim için 5 su bardağı un kullandım. İlk önce bir kısmını ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar da ince irmik ekliyorum. Yani sıfır irmik diye de biliniyor arkadaşlar. Hamuru yoğurmaya başlıyorum. Sonra kalan unu yine kontrollü olarak ekliyorum azar azar. Ve hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Kalan unu da ekledim ve hamurumu toparlıyorum. Ve toparladıktan sonra bu şekilde yumruklayarak biraz yoğurdum. Yoğururken elime biraz sıvı yağ batırdım arkadaşlar. İşinizi kolay yapabilmek için, hamurun yapışmaması için siz de sıvı yağ kullanabilirsiniz. Ve hamurumun üzerine bu şekilde kapatarak mayalanmaya bırakıyorum. Ve şimdi hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Yaklaşık 1 saat beklettim. Şimdi hamurla uğraşırken elimi sıvı yağ batırıyorum arkadaşlar. Kabın içerisinden alacağım hamuru şimdi tezgahın üzerine ve çöreklerimi yapmaya başlayacağım. Yine tezgaha da çok az sıvı yağ sürdüm. Hamuru alıyorum şimdi. Hamuru tezgaha aldıktan sonra içe doğru bu şekilde birkaç kere katlıyorum. Ve hamurumu düzeltiyorum. Şimdi tam ortadan ikiye bölüyorum. Kestiğim hamurları 2 eşit beze yapıyorum şimdi. Hamurları bu şekilde alt kısma uçlarını getirerek düzgün bir beze yapalım. Şimdi hamurumu açarak çöreklerimi yapacağım. İlk önce elimle biraz açıyorum. Sonra merdane ile hamurumu büyütüyorum. Ve hamuru biraz büyüttükten sonra yine kalın olan kısımlarına merdane ile bastırıp dikdörtgen şeklinde büyük bir hamur açıyorum. Gördüğünüz gibi bakın. Çöreklerime iç harç olarak haşhaş kullanacağım. Haşhaşa sıvı yağ ekleyerek akışkan bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Biraz daha sıvı yağ ekleyip tekrar karıştırıyorum. Haşhaşın kıvamı böyle akışkan, sürülebilir kıvamda olacak arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Şimdi açtığım hamurun üzerine tereyağı sürüyorum. 50 gram kadar tereyağını erittim. Ve her tarafına süreceğim şimdi fırça ile. Hamurun bir ucuna yani çeyreğine diyebiliriz. Haşhaş sürüyorum bolca. Tekrar belirteyim arkadaşlar. Hamurumuzun her tarafına değil, sadece çeyreğine yani bu şekilde gördüğünüz gibi uç kısmına sürüyoruz haşhaşı. Ve haşhaşın üzerine de çekilmiş ceviz ekliyorum bolca. Çöreğim gerçekten efsane oldu arkadaşlar.
Lezzetini, şeklini, yumuşaklığını yiyen herkes çok beğendi. Ve şimdi hamurun diğer ucunu haşhaş sürdüğüm kısmına bu şekilde kapatıyorum. Ve açıkta kalan kısımları çekiştirerek yapıştırıyorum. Sonrasında tekrar açılmaması için bu şekilde parmak uçlarımla da yapıştırdım. Yapıştırma işlemini yaptıktan sonra hamurun boş kalan kısmını, yani haşhaşsız tarafını kendime doğru biraz çekiştiriyorum. Ve bir parmak genişliğinde bu şekilde şeritler kesiyorum. Yine şeritleri de haşhaşlı kısma kadar keselim. Haşhaş sürdüğümüz kısmı kesmeyelim arkadaşlar. Ve şimdi de kestiğim şeritleri bu şekilde kıvırıp şekil veriyorum. Şeritleri 2-3 tur çeviriyorum ve bu kıvrım şekli verdikten sonra hamurun uç kısmını tezgaha hafiften yapıştırıyorum. Tekrar bıraktığımda açılma olmaması için. Çöreğimin şekli yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bakın, bu görüntüsü bile harika gerçekten de. Ve yapılışı da oldukça kolay, herkesin yapabileceği bir tarif. Ve kestiğim şeritlerin hepsini kıvırdım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu kısımdan hamuru tutarak rulo yapıyorum. Ve şekil verdiğim, kıvırdığım kısımları üste gelecek şekilde rulomu tamamlıyorum. Ve yaptığım çöreği dibini yağladığım tepsiye alıyorum. İsterseniz yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. Şimdi tepsiye aldım. Üzerini kapatıp tepsi mayası için bekleteceğim. Ve 10 dakika kadar beklettikten sonra tepsi mayası geldi çöreklerimizin. Şimdi üzerine bir tane yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı sütü karıştırıp süreceğim. Üzerine yumurtasını sürerken de mayasını söndürmemeye dikkat edelim. Ve 180 derecede önceden ısıttığım fırında çöreklerimi pişiriyorum. Çöreklerimiz pişti. Şimdi fırından aldım. Üzerini bir bezle kapatıyorum ve 5 dakika bu şekilde beklettim. İlk sıcağıyla yumuşamaları için üzeri kapalı olarak beklettim arkadaşlar. Bakın, çok güzel yumuşadı. Çöreklerim gerçekten damağa ve göze hitap eder şekilde oldu. Mutlaka deneyin diyorum arkadaşlar. Bakın, görüntüsü de çok güzel. Şimdi keserek içini de sizlere göstermek istiyorum. Şöyle iyice yakından göstereyim sizlere, ne kadar güzel piştiğini ve ne kadar gözenek gözenek olduğunu görebilirsiniz. Kahvaltı sofralarınıza, çay saatlerinize, misafirlerinize gönül rahatlığıyla yapıp ikram edebilirsiniz. Harika oldu gerçekten de. İsterseniz içine peynir veya çikolata gibi başka iç harçlar ekleyerek de yapabilirsiniz. Şöyle bir dilim daha keseceğim ve tekrar göstereceğim sizlere. Dışının görüntüsü de, bakın içinin görüntüsü de gerçekten harika oldu. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz bu tarifi. Ve bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.